26 Ekim 1984 Batı Almanya. ...45. otoyolda seyir halinde olan iki kamyon şoförü yol kenarında bir araç enkazı keşfetti. Araç beyaz Volkswagen Golf MK1'di. Saat gecenin 3'üydü. O yüzden iki şoför de araçlarından korkuyla indiler. Gecenin bu saatinde ıssız bir yol kenarında yürümek kolay bir iş değildi. Araç bariyerleri yıkıp geçmiş ve çalılıkların arasındaki çukura düşmüştü. Ön tarafta bir adam vardı. Hemen şoför mahalline doğru yöneldiler. Aracın sahibi ağır yaralıydı. Ama bilinci kısmen yerindeydi. Kamyon şoförlerinden birisi hemen ambulans aradı. Bu arada diğeri ağır yaralı olan şoförle konuşuyor, uyumaması için elinden geleni yapıyordu. Adamın anlattığına göre o gün araçta 4 kişi daha vardı. Ancak bunlar arkadaşları değildi. Adam konuşmanın bir yerinde durmuş ve ısrarla "onlar arkadaşım değildi" diye bağırmıştı. Kamyon şoförleri araçlarından indiklerinde olay mahallinden uzaklaşan insanlar gördüklerini söylemişlerdi. Ancak bu bir yanılsama mıydı, yoksa o gece o araçta gerçekten de 4 insan daha var mıydı? Gördükleri simalar parlak renkte göz alıcı ceketler giymişlerdi. Bir tanesi yaralı gibi yürüyor, sendeliyordu. Onlara dair sadece bu birkaç basit detay biliniyor. 1984'ün puslu bir gece yarısında o otoyolda ne yapıyorlardı? Direksiyondaki adam kimdi? Şoförler bunu merak ediyorlardı. Ancak yarım saat sonra olay yerine gelen ambulans daha yaralı şoförü hastaneye götüremeden onun ölüm haberini verdi. Aracı inceleyen polisler onun Günther Stoll olduğunu tespit ettiler. Hemen adamın eşine haber verildi. Acılı eş sabaha karşı hastaneye geldi. Günther Stoll, Almanya'nın en gizemli vakalarından birisi olacaktı. Geçmişi, psikolojik durumu ve hayata veda ettiği gün eşine verdiği notlar onun gizemini çözmeye yetecek miydi? Günther Stoll 34 yaşındaydı. Eşi verdiği ifadede onun paranoyak bir adam olduğunu söylemişti. "Beni almaya geliyorlar. Onlar beni almaya geliyorlar." Günther sık sık onlar diye bahsettiği, kimsenin bilmediği bir takım şeylerden bahsediyordu. Eşi onun uzun zamandır zihinsel sorunlarla boğuştuğunu biliyordu. Hiçbir zaman eşine onlar kim diye sormadı. Akıl sağlığının yerinde olmadığı aşikardı. Bunlar onun muhtemelen kafasında kurduğu hayali dostlardı. İyi bir adamdı. Kolaylıkla kandırılabilirdi. Yoldan geçen herhangi birisi bile yardım istese nedenini sormadan koşarak giderdi. Peki o gün neler olmuştu? Araç yol kenarındaki bariyerlerden atlayıp çukura düşüp saplanmadan önce neler yaşanmıştı? Günther o gün nerelere gitmişti? Günther o gün evden çıkmadan önce eşine bir not vermişti. O notu şu an ekranda görüyorsunuz. Bu Yogtze mi yoksa 027,906 mı? 3. basamağın G mi yoksa 6 mı olduğu hala tartışılıyor. En muhtemel teoriye göre bu bir araç plakası ve bu araç o gün Günther Stoll'un yaptığı kazada parmağı olan bir araca ait olabilir. Eğer Yogtze ise bu kelimenin herhangi bir dilde bir anlamı yok. Bu bir araç plakasıysa ve Günther o aracın kendisine yapacaklarını bir gün önceden biliyorsa bu çok sıra dışı olurdu. Bunu nasıl bilebilirdi? Bu çok hayalperest bir düşünce değil mi? Bazı insanlar onun ön sezisinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyor. Günther bazı kötü olayları önceden biliyor olabilir. Öte yandan bazı insanlar Yogtze'nin bir tür Roman radyo çağrı sinyali olduğunu söylüyorlar. Günther o gün evden ayrıldıktan sonra Anshausen'daki evine yaklaşık 10 dakika uzaktaki Willinsdorf kasabasına gitti. Buraya gelme amacı bir bara girmekti. Bara girdi ve bir içki siparişi verdi. Ancak daha siparişi gelmeden kendinden geçti ve bayıldı. Burası en sevdiği mekandı. Çok sık gelirdi. Onun yardımına koşanlar kendisine gelmesi için onunla ilgilendiler. Görgü tanıkları Günther'in o gün sarhoş olmadığını söylemişlerdi. Polisler bardaki görgü tanıklarıyla günlerce konuştular. Günther o gün barda uzun saatler kalmıştı ve bunun büyük çoğunluğunda baygındı. Saat akşam 23'ten sonra kendisine gelmiş, bilincine kavuşmuştu. Kalkar kalkmaz yaptığı ilk şey ise barı terk etmek olmuştu. O anlarda yanında kimse yoktu. Tek başına girdiği bardan yine tek başına çıkmıştı. Bu andan sonra Günther'in bir sonraki durağı bir arkadaşının eviydi.
Hayza Zilbach'taki, yani bulunduğu kasabaya 10 kilometre uzakta olan bir arkadaşının evine gitti. Bunu niye yaptığı hala bilinmiyor. Arkadaşı bir kadındı. O geldiğinde saatin çok geç olduğunu söyledi ve içeriye girmesine izin vermedi. İkili avluda çok kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Kadın o gün Günte'ye sadece "evine git, eşinin yanına git" dedi. Günte'nin o gün kadınla yaptığı görüşmeye dair pek bir detay yok. Muhtemelen daha içindekileri aktaramadan kadın ona "burayı terk et, eşine git, evine git" demişti. Bazıları o gün Günte'nin kadına talihsiz şeyler olacağını söylediğini iddia ediyor. Ne söylediği muamma ama yaşayacağı kazayı söylemediği biliniyor. Notlar yaşadığı kazaya dair bir ipucuysa kadına da bu konu hakkında bir şeyler söylemesi gerekmez miydi? Eğer biliyorsa bu kadından neden saklamıştı? Muhtemelen Günte atfedilenin aksine o gün neler yaşayacağını bilmiyordu. Kadın yanından ayrıldı ve muhtemelen bir saat sonra o kazayı yaptı. Belki de kaza da bir aldatmacaydı. Bunu destekleyen bazı kanıtlar var. Otopsi sonucu Günte'nin araba kazasında ölmediğini gösteriyordu. O başka bir yerde başka bir araç tarafından ezilmişti. Muhtemelen ona çarpan kişi bu sıra dışı oyunu kurmuştu. Yerde yaralı halde yatan Günte'yi almış, aracına kaza süsü vermiş ve onu direksiyonun başına geçirmişti. Bu oldukça muhtemel bir teori. Ancak hayatını kaybetmeden dakikalar önce onunla konuşan kamyonculara böyle bir durumdan bahsetmemişti. Bunun sebebi kaza anında bilincinin kapalı olmuş olması olabilirdi. O da muhtemelen kazaya dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Polisler ona vurduğunu düşündükleri aracı hiçbir zaman bulamadılar. Hatta bu görüşü destekleyecek bir kaza yeri bile bulamadılar. Ya fail gerçekten titizlikle çalışmış ve bütün kanıtları yok etmişti ya da bu işin altında bilmediğimiz başka bir şey yatıyordu. Günte gıda mühendisiydi. Ancak 1984'te işsizdi. İşsiz olması nedeni büyük ihtimalle yaşadığı zihinsel sorunlardı. Bulunduğu yer Hagen ve Siegen arasındaki engebeli kırsal bir bölgeydi. Burada vadileri aşmak için birçok köprü vardı. Ekolojik bir ortamdı ve bu özellik onu ıssız bir yer haline getirmişti. Burası adeta karanlık işler için biçilmiş kaftandı. O gün Günte'nin üzerinde hiçbir şey yoktu. Mekandan ayrılırken sarhoş olmadığı söylenmişti. Ancak daha sonra sarhoş olmuşsa bunu kendisi yapmış olabilirdi. Çünkü sarhoş olduğunda böyle şeyler yaptığını söyleyen birkaç arkadaşı vardı. O akşam evinden ayrılmadan önce eşiyle tartıştığını iddia edenler vardı. Paranoya nöbetleri geçiren bu adam eşine sürekli onu almak için dışarıda bekleyenler olduğunu söylüyordu. O gece de bunlardan biri yaşandı. Aslında o akşam gayet sakin geçiyordu. Ancak Günte bir anda değişti ve aniden "şimdi anladım" diyerek bağırdı. Kağıda 6 karakterden oluşan bir dizi yazdı ve eşinin bağırışları sırasında evi terk etti. Polisler bu olayı cinayet olarak değerlendirmişlerdi. Bazı kaynaklar Günte'nin o gün yasaklı madde almak için evinden ayrıldığını yazıyordu. Hayatını kaybetmesinin sebebi belki de buydu. Bıraktığı not belki de bir anagramdı. Yani bir ya da daha fazla sözcüğün yeri değiştirilerek oluşturulan bambaşka bir kelimeydi. Asıl kelime bu karakterin içinde sıkışmıştı ve gün yüzüne çıkmayı bekliyordu. Bazıları TZE harfine odaklanmıştı. Bu görünüşe göre bir tür yoğurt aromasıydı. Bu durumda notlarda garip, gizemli hiçbir şey yok demektir. O bir gıda mühendisiydi. Daha önce yaptığı işle ilgili, mesela genetiği değiştirilmiş bir organizma ile ilgili sırlar rastlamış ve bunu üstü kapalı yazmış olabilirdi. Bu teoriler elbette çok zorlama. Yanıtları bulamadığımız için yol bizi çok farklı yerlere çıkartabiliyor. Aslında soruşturma hala devam ediyor. Dosya kapanmış durumda değil. Yanıtları arayan polisler hala var. Günte'nin hikayesi o günden bugüne kadar birçok sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde konu oldu. Belki de sadece basit bir kaza sonucu ölmüş ve anlamsız bir not yazmıştı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.